Açıkçası bizzat tecrübe etmeden önce ben de Yunanistan'daki deniz ulaşımının feribot ağının bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Yunanistan'da birçok noktaya feribot ile gidebiliyorsunuz. Yunanistan'ın ana karasından Yunan adalarına veya Yunan adalarının kendi içerisinde olan feribot ağı ve aynı zamanda Türkiye ve İtalya gibi yurt dışına da feribotlarla ulaşabiliyorsunuz. İşte benim de size bu videoda anlatmak istediğim Yunanistan'daki deniz ulaşımı ve feribot ağı. Genel bilgiler edineceğiniz bu videoda aynı zamanda Türkiye kıyılarından direkt olarak geçebileceğiniz Yunan adaları listesinde bulabileceksiniz. Kağıt kalemleri hazırlayın. Başlıyoruz. Yunanistan'da deniz ulaşımının neden bu kadar yaygın olduğunu anlayabilmemiz için Yunan adalarından biraz bahsetmemiz gerekiyor. Kimi kaynaklarda 3000, kimi kaynaklarda 6000 yazıyor Yunanistan'daki adaların sayısını. Hadi biz düşükten sayalım. Yunanistan'da 3000'in üzerinde ada ve ada parçacıkları bulunuyor. Tabii bu 3000'in üzerinde olan adaların hepsinde hayat yok. Elektriğin, ulaşımın yani yaşamın olduğu ada sayısı 230 civarında. Şu son yıllarda çok değil ama özellikle ekonomik kriz zamanlarında Yunanistan adaları satıyor, Yunan adaları satılık diye birçok haber duymuşsunuzdur. İşte orada satışa çıkartılan adalar organize olanlar değil de sadece bir kaya parçasından oluşan Yunan adaları. Bu bahsetmiş olduğumuz 230 civarındaki Yunan adaları kendi aralarında 6 gruba ayrılıyor. Mikonos, Santorini, Milos, Serifos, Yunan adası deyince aklımıza gelen beyaz taş evler, renkli mavi pencereli mimariler var ya, işte bu adaların yer aldığı gruba Kiklades deniyor. Türkiye'ye yakın olan Kos, Rodos, Simi gibi adaların yer aldığı, aslında daha fazla olan ama 12 adalar diye bilinen adalar grubu, Yunanistan ile İtalya arasında İonya denizinde yer alan Korfu, Lefkada, Zakynthos gibi adaların yer aldığı İonya adaları, Atina'dan 1 saatlik mesafe uzaklığında olan, günübirlik ya da hafta sonu gidilen şipşak tatillerin gözdesi olan Saronik adaları, Mamma Mia filminin çekildiği Skopelos adasının da içinde bulunduğu Sporades adaları ve son olarak Samos, Midilli, Sakız adalarının yer aldığı Kuzey Ege adaları. Adalar hakkında başka bilgiler de vermek istiyorum. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi ama 6 farklı gruba ayrılan Yunan adaları listesinde Girit bulunmuyor. Çünkü Girit kendi başına bir ada grubu oluyor. Adaların ekonomisi turizm ağırlıklı olduğu için ve turizm de sezonluk bir sektör olduğu için Yunanistan anakarasında %24 olan KDV adalarda %13 olmakta. Ve adalarda yaşayan insanların feribot biletlerinde adalı olmayanlara göre biraz daha fazla indirimi bulunuyor. Adalarla ilgili bilgilerden sonra şimdi de limanlar hakkında biraz bilgi paylaşmak istiyorum. Yunan adalarında yolcu taşımacılığı ve ticari amaçlı taşımacılığın gerçekleştiği 40'ın üzerinde liman bulunuyor. Adalar arası gerçekleşen yolculukların yapıldığı limanlar bu sayıya dahil değil. Biraz karışmış olabilir, örnek vererek anlattığımda daha iyi anlaşılacaktır eminim. Şimdi Paros diye bir ada bulunuyor değil mi? Bunun hemen yanında bir de Antiparos diye ada var. İşte siz Antiparos'a gitmek isterseniz ilk etapta Paros'a gidip oradan geçmeniz gerekiyor. Çünkü Antiparos ufak bir ada olduğundan ne havalimanı bulunuyor ne de direkt olarak ulaşabileceğiniz bir feribot ağı var. Ya da bir başka örnek. Delos'a gidebilmeniz için öncesinde Mikonos'a gitmeniz gerekiyor. Ya da Egina ve Moniegina. Turizm sezonunun başlamasıyla adalar arası feribot ulaşımı da daha da yoğunlaşıyor. Kış mevsiminde ise ulaşımın azaldığı gibi durdurulan seferler de oluyor. Fakat 6 tane liman var ki bunlar tüm sezon boyunca aktif. Tahmin edebileceğiniz gibi anakarada yer alan limanlar: Pire Limanı, Selanik Limanı, Patra Limanı, Rafina Limanı ve Igoumenitsa Limanı. 230'un üzerinde yerleşimin olduğu Yunan adası. Diğer taraftan 24 farklı feribot şirketi ve birbiriyle bağlantılı rotalar. Anlayacağınız Yunan adaları ve feribot ulaşımı konuları oldukça geniş. O yüzden fazla bilginin içerisinde kaybolmaktansa Türkiye'den ağırlıklı olarak tercih edilen rotadan başlamak istiyorum. Yani Türkiye kıyısından direkt feribot ile gidebileceğiniz Yunan adaları. Türkiye kıyılarından 9 farklı limandan direkt feribot seferleriyle 10 farklı Yunan adasına geçiş yapılabiliyor. Yukarıdan başlayarak sırasıyla inelim. Ayvalık'tan Midilli'ye, Çeşme'den Sakız Adası'na, Seferihisar Kuşadası'ndan da Samos'a geçilebiliyor. Tek bir noktadan en fazla Yunan adası seçeneği bulunan yer Bodrum olmakta. Turgut Reis Limanı'ndan Leros, Kalimnos ve Kos'a geçerken Bodrum Limanı'ndan ise Kos, Rodos, Simi ve Patmos'a gidilebiliyor.
Marmaris'ten Rodos ve Simiye, Fethiye'den yine Rodos'a ve son olarak Antalya Kaş'tan Castellorizo yani Meis Adası'na gidilebiliyor. Sizin de anlayacağınız gibi Yunanistan'daki feribot ulaşım ağı oldukça karışık. Ama benim ilk etapta bahsetmek istediğim ve diğer videolarda da devam edeceğimiz bu serinin ilk aşaması Türkiye'den gidilebilen Yunan adaları olmuştu. Buna ek olarak şöyle bir bonus da verebilirim belki. Eğer Atina'ya gelirseniz Atina üzerinden gidebileceğiniz günübirlik adalar videosuna ise hemen aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Diğer adalar videolarında ya da diğer Komşuda TV videolarında görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.